Bugün aile içi iletişimde en sık yapılan 3 hatayı konuşacağız. Hepimiz zaman zaman bu hatalara düşüyoruz maalesef. Ama elbette ki önemli olan farkına varmak ve çözüm yolları aramaktır. Çünkü aile bağlarının en güçlü köprüsü iletişimdir arkadaşlar. Söz var gelir geçer, söz var köprüler kurar. Sözlerimizle karşıdakini ya uzaklaştırırız ya da kalbine dokunarak bağ kurarız sevgili dostlar. Bu videoda daha sağlam köprüler kurabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair bazı ipuçlarını paylaşacağım. Birinci hata dinlememek. Aile içi iletişimde belki de en sık karşılaştığımız problem gerçekten dinlememek. Konuşurken genelde karşımızdakini anlamaya çalışmak yerine bir cevap hazırlama telaşına gireriz genellikle. Ancak unutmayalım lütfen, dinlemek sadece duymaktan ibaret değildir. Dinlemek karşımızdaki kişiye ben seni anlıyorum, sana önem veriyorum demenin en güçlü yoludur. Hazreti Ali'nin söyleyeceğin sözü tartmadan konuşma, önce dinle sonra anla ardından cevap ver sözü bu konuda bize rehber olabilir. Ne kadar basit ve bir o kadar da etkili bir rehberlik, öyle değil mi? Empatik dinleme ise burada altın bir anahtardır sevgili dostlar. Karşımızdakinin söylediklerini yalnızca duymak değil, aynı zamanda hissetmek ve anlamak gerekiyor. Peki ama nasıl? Örneğin aktif dinleme ile göz teması kurarak karşınızdaki kişiye gerçekten dikkat verdiğinizi hissettirebilirsiniz. Bunun dışında muhatabınıza bunu biraz daha açabilir misin gibi sorular sormak ona değer verdiğinizi gösteren basit bir işarettir. Yani sen şunu söylüyorsun değil mi? Gibi cümlelerle karşınızdakini daha iyi anladığınızı gösterebilirsiniz. Anlamak için dinlemek, iletişimde kurulan köprülerin temel taşıdır sevgili dostlar. İkinci hata eleştirel yaklaşım. Eleştiri dikkatli kullanılmadığında adeta bir diken gibi olur arkadaşlar. Ne yazık ki aile içinde genelde sevgimizi gösterirken zorlanırız ama her ne hikmetse eleştiride bulunurken fazlaca bonkör davranırız. Bu durum özellikle çocuklarda derin izler bırakabilir. Eleştirilerin yerine teşvik edici ve yapıcı önerileri koymamız elbette ki daha makbuldür. Gönül çalabın tahtı, gönüle girmeyen yıkıktır. Yunus Emre'miz gönüllere dokunan bu sözüyle ne güzel de yol gösterir. Sevgi dolu bir yaklaşım sergileyerek gönüllere girmek mümkünken neden yıkıcı bir dil kullanalım, öyle değil mi? Çocuğunuza hiçbir şeyi düzenli yapmıyorsun da diyebilirsiniz. Bence bunu farklı bir şekilde deneyebilirsin, ne dersin de diyebilirsiniz. Fakat ikinci cümle hem bir rehberlik hem de sevgi içerir. Eleştirirken bile sevgimizi hissettirmek ilişkilerimizi derinleştirir, sevgimizi unutulmaz kılar sevgili dostlar. Son hata ise ailemize yeterince zaman ayırmamak. Hayatın telaşesi, işlerin yoğunluğu derken bazen en sevdiklerimizi ihmal ettiğimizi fark etmiyoruz bile. Ancak lütfen unutmayalım ki birlikte geçirilen zaman aileyi bir arada tutan görünmez bir bağdır arkadaşlar. Bizim kültürümüzde birlikte sofraya oturmak, kahvaltıda bir araya gelmek çok özel bir yere sahiptir. Aynı sofra etrafında toplanmak yalnızca yemek yemek değil, biliriz ki aynı zamanda ruhlarımızı doyurmaktır. Aile bir milleti ayakta tutan en güçlü kaledir der Mehmet Akif. Bu kaleyi sağlam tutmanın yolu ailemize zaman ayırmaktan geçiyor. Özellikle çocuklar için bu gerçekten çok önemli. Akşam yemeğinde bir sohbet, hafta sonu yapılan bir kahvaltı, hatta birlikte izlenen bir film bile bağları güçlendirmek için harika bir fırsat yaratabilir. Bunun için şöyle bir öneride bulunabilirim. Her gün bir saat boyunca teknoloji molası yapmayı deneyebilirsiniz mesela. Bu süre boyunca telefonları bir kenara bırakıp sadece birbirinize odaklanmak emin olun ki çocuğunuzla ilişkinizde çok büyük bir fark yaratacaktır. Dilerseniz aile içi iletişimde en sık yapılan 3 hatayı tekrar hatırlayalım. 1. Dinlememek. 2. Eleştirel yaklaşmak. 3. Zaman ayırmamak. Bu hataları fark etmek ve üzerinde çalışmak aile bağlarımızı daha güçlü ve anlamlı bir hale getirebilir. Birbirimizi anlamaya başladığımızda yüreğimizdeki sevgi büyümeye başlar sevgili dostlar. Sizce siz bu hatalardan en çok hangisini yapıyor olabilirsiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup her hafta düzenli olarak yayınlamaya çalıştığım eğitim videolarımdan
istifade edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın, afiyetle kalın efendim.